Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Gebelik orgazmı etkiler mi? Gebe kadın uyarılıp orgazm olabilir mi? Bugün bunu konuşacağız. Gebe kadınlar tabii ki uyarılıp orgazm olabilir. Gebelik öncesinde uyarılma bozukluğu olmayan, orgazmı deneyimleyen, olabilen, zorluk yaşamayan kadınlar gebelikte de genellikle bunu sürdürürler. Özellikle o gebeliğin ikinci trimester dediğimiz yani ikinci 3 aylık dönemde genital organlara giden kan akımı çok artar. Sinir uçları aktifleşir, rahim büyür, gelişir. Ondan dolayı da kadınlarda orgazm daha güçlü hissedilir. Yani orgazm kalitesi artar. Orgazmı gebelik öncesi hiç olmamış, gebelikte o ikinci dönemde ilk kez orgazm olan kadınların olduğunu da bu gözler duydu, gördü, okudu. Yani gebelik orgazmı deneyimlemeniz için bir fırsatta olabilir. Gebelikte orgazm kalitesi artar ve orgazm olmakta bir problem yaşanmaz. Geldik bir diğer merak ettiğiniz konuya. Sen gebe bir kadın olarak orgazm olduğunda bebek bunu hisseder mi? Ya da bebek bundan etkilenir mi olumsuz? Orgazmla birlikte rahimde kasılmanın olabileceğini biliyoruz. Orgazm sonrasında ve sırasında salınan o oksitosin dediğimiz hormon rahimde ritmik kasılmalara neden olur. Ve sağlıklı gebeliklerde bu ritmik kasılmalar anneye ya da bebeğe herhangi bir zarar vermez. Bebek bunu hissetmez. Bebekte düşüğe ya da erken doğuma neden olmaz. Ama burada bir parantez açacağım. Riskli gebeliklerde yani düşük tehlikesi varsa, erken doğum tehlikesi varsa, bebeğin eşi aşağıdaysa, rahim ağzında kısalma varsa, rahim ağzında yara varsa gibi durumlarda mutlaka hekiminize sorarak cinselliği yaşayıp yaşamayacağınıza karar vermelisiniz. Cinsellikten kastım penis, vajina penetrasyonu. Yoksa diğer cinselliğin diğer davranış modellerini yaşayabilirsiniz. Bir diğer merak ettiğiniz şey de hamileyim, yeni hamileyim, cinsellik yaşamalı mıyım, yaşamamalıyım mıyım, cinsel hayatım nasıl olacak? Bir kere zaten bunu fark edersin ki sevgili kadın o ilk 3 ay göğüslerinde hassasiyet olur, yorgun olursun, halsiz olursun. Cinsel isteğin buna bağlı biraz azalır, bulantın olur, tiksinme olur, cinsellikten de tiksinebilirsin. Onun için bu dönemde cinsel istekte ve uyarılmada bir miktar azalma olması beklenen bir durum ya da değişmeyebilir. Bunu özellikle söyleyeyim ki sevgili beyler ilk 3 ay eşlerinizin yaşadığı durumları anlayabilmeniz için anlatıyorum. Araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Sağlıklı bir hamilelik yaşayan kadınların büyük bir kısmında ilk 12 haftada cinsel istekte azalma olur. Bu normal. İlk 3 ay anne adayı o annelik hormonlarına alışmaya çalışıyor, annelik rolüne alışmaya çalışıyor. Bebeğe zarar gelecek korkusu içinde, doğru anne olabilmek için, doğru eş olabilmek için zihinsel bir faaliyet içerisinde sürekli düşünüyor, araştırıyor, okuyor. Diğer taraftan fiziksel olarak o progesteron hormonu onu böyle bir yorgun düşürüyor. İştahında azalma yapıyor. Göğüslerinde o östrojen dolayı bir hassasiyet dokunamıyor, ağrıyor. Ne cinselliğe dair bir isteği oluyor, ne yemeğe, beslenmeye yönelik bir isteği oluyor, ne de hayattaki başka mutluluklara yönelik bir isteği oluyor. Hayata dair bir isteği oluyor. Kuşkusuz ki ona bu dönemde anlayışlı olmamız gerekiyor. Bu süreç gebelik planlı olsa da, plansız olsa da böyle sevgili beyler eşlerinize karşı bu dönem daha anlayışlı, daha saygılı olursanız bunun bir sonraki 3. aydaki cinsel hayatını da pozitif etkide etkilersiniz. Ama siz o ilk 3 ayda eşinizi hoşgörüyle karşılamaz, anlayışlı davranmazsanız sevgili beyler, sonraki 3 ayda da cinselliğe olan motivasyonunu zaten eşiniz kaybedecektir ki ikinci 3 ayda aslında cinsellikte orgazm kalitesi artarken, doyumlu orgazm yaşayabilecekken kadında cinsel isteksizlik gelişmesine neden olabilirsiniz. Lütfen onun için anlayışlı olun. Geldik ikinci 3 aylık döneme. Biraz bundan bahsetmiştim ama yine de böyle bir girmek istiyorum. Gebeliğin o ikinci 3 aylık döneminde
Yani 3 ay ile 6 aylık dönemde artık gebelik benimsenmiş, bebek benimsenmiş, o yorgunluk hissi kadının gitmiş, uykuya eğilimi gitmiş, bulantıları geçmiş ya da hafiflemiş, kendini ruhsal olarak, fiziksel olarak zinde ve iyi hissettiği bir dönem. Hani hatta gebeliğin gold, en iyi dönemi kabul edilir bu dönem ve buna paralel olarak da genital bölgelerde kan akımı artar, kadının cinsel isteği artar. Daha kolay uyarılır, daha doyumlu bir orgazm yaşar, kaliteli orgazmlar yaşar, çoklu orgazmı yaşayabilir, ilk kez orgazm olabilir gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Beklenen bir durum. Fiziksel olarak çünkü pelvik kan damarları genişler, buraya giden kan akımı artar, sinir uçları aktive olur ve kadın daha kolay uyarılır. Kolay uyarıldığı için de kolay orgazm olur. Kolay orgazm olduğu için de daha doyumlu bir orgazm yaşayabilir. Çoğu kadın en güçlü orgazmlarını gebelikte yaşadığını bize çalışmalar bildiriyor ki bunu ben kendi hastalarımdan da dinleyerek öğrenebiliyorum. Bu dönemde cinsellikten haz alma ile ilgili yanlış bilgilerle kadın doluysa işte bunu yaşamayabilir. Ama bunu yanlış bilgilerden sıyrılmış, cinsellikle ilgili doğru bilgilendirilmiş, cinselliğe bakışı olumlu, cinsellikten keyif alan kadınlar için söz konusu. İnanışları negatifse genellikle bu kadınlar gene orgazmla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Neden yaşıyorlar? Çünkü negatif başlıyor cinselliğe, bebek etkilenecek diye başlıyor, odaklanamıyor. Halbuki alt tarafta uyarılma ile ilgili bir problemi yok. Artık kan damarı artmış, sinirsel uyarı artmış. Ama zihindeki o pozitife çevirmediğin sürece biliyorsunuz en büyük cinsel organımız beynimiz. Beyindeki o pozitif algıya çevirmediğinde alt taraf ne kadar aktive olursa olsun makinist olmadığında tabii ki tren hareket edemiyor. Makinistin olması için de pozitif algılar, pozitif düşünceler içinde, doğru cinsel bilgiler içinde olmanız gerekiyor. Gebeliğin son dönemindeki cinsel yaşam nasıl oluyor? Kadınlar bundan nasıl etkileniyor? Evet, o son dönem tabii gene cinsel istek azalabilir ama azalmayabilir. Çünkü bedensel olarak kadın fiziksel olarak zorlanmaya başlar, ağırlaşır, işte reflü yaşar, yorgunluk yaşar, bazı bölgelerinde ağrılar yaşar. Bebeğin doğumu ile ilgili kaygılar olabilir. Nasıl olacak, nasıl doğuracağım, erken doğumu başlatırsa gibi kaygıları olabilir. Zihinsel uğraşıların çoğu bebekle ilgilidir kadında. Bunlar ön planda olduğu için de böyle bir cinselliği erteleyebilir, istemeyebilir, isteksizlik geliştirebilir. Bunlar son derece gene beklediğimiz şeyler. Ondan dolayı da bunu anlatıyorum sevgili beyler. Hani eşinize bu noktada gene baskı kurmayın. Ama sevgili kadınlar siz de unutmayın. Bu dönem yapacağınız cinselliğe olan yatırım 1. Doğumunuzu kolaylaştıracak. 2. Doğum sonrası pelvik taban kaslarınızı güçlendirecek, idrar kontrolünüzü sağlayacak, daha kolay vajinanın toparlanmasına yardımcı olacak. Yani o son dönem isteksizliğiniz olabilir, doğal, fizyolojik bir şey ama buna yönelik de biz hastalarımıza son dönem özellikle 36. haftadan sonra gün aşırı cinsel ilişkiyi öneririz ki doğumları kolay olsun. Kadının gelecek olan bebekle ilgili olan o kaygıları, uğraşıları ön planda olduğu için cinselliği erteleyebilir. Oysa doğum sonrası dönemde bir süreliğine o çiftlerin baş başa kalmasının bile aslında zor olacağını düşünürsek, çift yakınlığını da arttıran bir eylemi bu dönemde, yani çiftin yakınlaşmasını sağlayan bu eylemi de biraz önemsemek gerekiyor galiba. Bunu da bu pencereden bakın, unutmayın diyorum efendim. Gebeliğin hangi dönemlerinde cinselliğin, cinsel isteğin, orgazmla ilgili durumları konuştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Kısacası gebelikte cinsellik yasak değil, hekiminiz size yasaklamadığı sürece. Bazı pozisyonlarda karna baskı yapmadan cinselliğe girmeye özen gösterin. Bebeğe, kadına, doğuma, doğum sonraki süreçte de size katkısı olan bir eylemi hayatınıza yakın tutun efendim diyor. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.